Merhaba arkadaşlar, Aran Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi çok farklı, değişik bir etol şal modeli anlatacağım. Etol şal da değil, farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Bayan yelek yapabilirsiniz, runner olarak örebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Değişik bir model arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çok hoş, çok güzel duruyor. İp olarak iki renk kullanılacak arkadaşlar. Bir tane tek renk zemin rengi, zemin diyorum. Bu renk tek renk kullanılacak. Bir de batik ip kullanılacak. Şöyle elinizde batik ipleriniz varsa onlarla örebilirsiniz. Ben size küçük fikir olarak küçük bir şekilde başlayacağım. Etol şal için sayıda videoda vereceğim arkadaşlar. Ne kadar yapacağınızı. Nasıl yapacağız arkadaşlar? İğne ile süsleme yapacağız. Bu modelimizde ilk önce kafes yapacağız. Yani kutucuk şeklinde ilerleyeceğiz. Ne örmek istiyorsak o boyutta. Sonra da iğne ile şöyle göstereyim. Bu tarz iğne ile, iğneniz yoksa tığla da süsleyebilirsiniz. Şöyle halı kilim dokur gibi böyle bir alttan bir üstten geçireceğiz arkadaşlar. Çok kolay, değişik bir model olacak. Evet, modelin adı Suna Gelin şalı diye hatırlıyorum. Suna Hanım şalı ya da Suna Gelin şalı arkadaşlar. Derya Hanım anlatmış, ona da sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Çok hoş, farklı bir model. Hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Beraber başlayalım. Tek renk olan angora ipimi aldım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Etol şal için arkadaşlar zincir çekeceğiz. Şöyle 60 santim kadar zincir çekelim. Elimizi çok geniş de tutmayalım, sıkı da tutmayalım. Evet, zincir sayısı fazla olsun, sorun olmaz. Fazlasını kesersiniz. Evet, zincirlerimi tamamlayıp döneceğim. Evet, benim zincirim yeterli arkadaşlar size göstermem için. Ama siz etol şal için zincir vereceğim. Şimdi zincir sayısı vereceğim. 140 tane çekin arkadaşlar. 140 tane 65 kutucuk olması lazım etol şal için eni. Evet, zinciri tamamladıktan sonra tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire giriyorum. İlmeği alıyorum. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektiğim trabzan. Yani bir dolayıp 3 defa da çektim. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. 1, 2, 3. zincire giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektiğim trabzan yaptım. Evet, ben zincirlerimi tamamladım. Yeterli size gösterebilmek için. Şimdi kutucuk yapacağız arkadaşlar. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire giriyorum. İlmeği alıyorum. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektiğim trabzan yaptım. Yani bir doladım, 3 defa da çektim. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. 1, 2, 3. zincire yine bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan. Arada 2 zincir, tığıma doladım. 1, 2, 3. zincire giriyorum. 3 defa da çektim. Trabzan yapıyorum. 2 zincir, 3. zincire girip trabzan yapıyoruz. Trabzanlarımızı bir doluyoruz. 3 defa da çekiyoruz. Bu şekilde ilerleyecek. Bu şekilde kafes ya da kutucuk yapıyoruz arkadaşlar. Etol şal için bu kutucuklar 65 tane olana kadar yapalım. Siz etol şal yapmak isteyenler. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Tığıma doladım. Yine 1, 2, 3. zincire trabzanımı yapıyorum. Yeterli. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Tığıma doladım. Yine kutucuk yapacağız. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 3 defa da çektim. 2 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Evet, zemin bu şekilde ilerliyor. 2 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. 2 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. 2 zincir. Sıradakine trabzan. Evet, kafes yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim şöyle
son olarak zincirin köşesine trabzanımı yapıyorum. Evet, ikinci sırayı tamamladık. 5 zincir çekiyorum. 3, 4, 5 ve çeviriyorum. Tığıma doladım. Hemen ilk trabzanın tepesine yine trabzan. 2 zincir, sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Bu şekilde kutucuklar yapacağız. Etol şal yapmak isteyenler arkadaşlar, bu tek renk angora ipimizle 11 sıra kutucuk olana kadar örecekler. Sonra ebruli yani batik ipe geçecekler. Onda 14 sıra örecekler. 11 sıra düz renkle 14 sırada batik iple o şekilde kutucuk yapın arkadaşlar. Toplamda bu kutucuk sayısı bir bakayım. Evet, 160 kutucuk olana kadar örecekler arkadaşlar. Örün. Ben de orantılı bir şekilde öreceğim. Sonrasını size göstereceğim. Benimki şöyle atkı kıvamında oluyor. Ben tamamladım arkadaşlar. Size daha iyi anlatabilmek adına biraz da uzun yaptım. Ne yaptım onu anlatayım arkadaşlar. Böyle atkı ya da fular örmek isteyenler için söylüyorum. 6 sıra tek renk, 7 sıra batik iple, 6 sıra tek renk iple, 7 sıra batik iple o şekilde ördüm. Yeterli diye düşünüyorum, bu kadar. Eğer ki dediğim gibi siz daha geniş etol şal örmek isterseniz de 11 sıra tek renk, 14 sıra batik iple o şekilde devam edin. Tek renkle de bitirin. Toplamda da 140 kutucuk olması lazım. Evet, şimdi süslemesine geçeceğiz arkadaşlar. Öncesinde şunu da söyleyeyim. Böyle bitirdikten sonra kutucuk kısmını, yani bu zemini bitirdikten sonra ılık ütü yapın arkadaşlar. Ben de ütüledim. Ilık ütü yapın ki daha düzgün olsun işiniz. Evet, şimdi süslemesine geçeceğiz. Süslemesini nasıl yapacağız onu anlatayım. Şöyle batik ipimi arkadaşlar 3 kat yapacağım. Püskül de koymak istiyorum. O yüzden püskülün ne kadar olmasını istiyorsam o kadar fazla, iki taraftan da o kadar fazla püskül için bırakacağım. Biraz uzun bırakın arkadaşlar ilkini. Sonrakileri de ona göre boyutunu ayarlar kesersiniz. Evet, ben ayarladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nasıl yapacağız? Şöyle tığ alıyorum. Tığ yardımıyla. Hatta bize bir de şöyle iğne lazım. Tığla da olabilir arkadaşlar. Yoksa elinizde. Mesela püskülünün boyunu şu kadar olmasını istiyorum. Evet, şimdi şöyle ilk kutucuğa giriyorum arkadaşlar. Tığımla ilk kutucuğa girdim. Püskülün boyunda bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şöyle bunu bakın ilmek olarak alta çektim. Şöyle parmağımla tutuyorum. Bu kısa olan, uzun olan kısmı değil. Kısa olan kısmı şöyle buradan geçiriyorum. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle çektiriyorum. Evet, şöyle boyutunu dediğim gibi ne ördüyseniz o boyutta olması lazım. Yelek mi ördünüz? Yelek boyutunda. Etol şal mı ördünüz? O boyutta. Artı bir de püskül yapmak istiyorsanız püskülünü de uzun bırakın. Evet, bu şekilde sabitledikten sonra şimdi buradaki diğer uzun olan kısmı iğneme geçireceğim. Şöyle geçirdim. Şöyle biraz daha çektiriyorum. Evet, şöyle bakın, bunun üstünden bir üstten bir alttan geçecek şekilde yapacağım. 2 kat da yapabilirsiniz arkadaşlar. Deneyin. Şöyle kısa bir deneyin. 2 kat daha iyi duruyorsa 2 kat yapabilirsiniz. İpiniz kalınsa tek kat ya da 2 kat yapabilirsiniz. Kalın iplerle örüyorsanız. Evet, bakın şunun üzerinden atlayacağım. Bir üstten bir alttan. Bir üstten bir alttan. Bu şekilde geçiyorum. Bir alttan bir üstten geçecek şekilde. Teller gibi arkadaşlar. Böyle yukarıya doğru ilerliyorum. Şöyle bir defa çekebilirsiniz. Bir ya da 2 defa, tabi boyutuna bağlı. Şöyle yukarıya doğru, en üste doğru ilerliyorum. Evet, bakın geldim bile. Şöyle çektiriyorum. Evet, şöyle iğnemden çıkardım. Şöyle düzelteceğim.
Evet. Bunu en son bağlayalım arkadaşlar. Çünkü hepsini geçirelim. En son bağlayalım. Evet, şimdi ikinciyi de aynı şekilde yapacağım. Benimki ince oldu arkadaşlar. İnce olduğu için 5 tane batik ipi 5 batik iple 5 kutucuktan geçeceğim. 5 ya da 6 da olabilir. 5 tane de tek renk ip kullanıp o şekilde yukarıya doğru böyle içinden geçireceğim. Şimdi 5 tane ya da 6 tane arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Bakarsınız. Eğer ki etol şal ördüyseniz, yani daha genişse 10-10'da ayarlayabilirsiniz. Evet, şurayı tam çekmemişim. Şimdi ikinci kutucuğa giriyorum. Şöyle şunu da şöyle alayım. Püskülün boyutunun ne kadar olmasını istiyorum. Şöyle diğeriyle aynı olsun. Şöyle ona tutuyorum. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Onunla aynı boyutta olsun. İlmeği aldım. Şöyle ikinci kutucuğun içinden çekiyorum. Ve şöyle parmağımla tutuyorum. Uzun kısmı bırakıyorum. Kısa kısmı, kısa olan püskül olacak kısmı şöyle tığıma geçirip bu ilmeği içinden çekiyorum. Şöyle çektim. Buraya sabitlemiş olduk. Evet, şöyle. Püskül kısmı bu. Evet, şimdi bu uzun olan ipimi de iğnemden geçirip şöyle yine aynı şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde yapacağım. Tam tersini yapınca güzel durmuyor. Öyle de deneyebilirsiniz. Güzel durmuyor arkadaşlar. Yaptım, ben denedim. Güzel durmuyor. Aynı şekilde ilerleyeceğim. Yani iğnemle bakın. Şunun üzerinden geçmiş, üstünden, birinin altından, birinin üstünden. Bu şekilde ilerliyorum. Bir alttan bir üstten geçecek şekilde ilerleyelim. Yukarıya doğru gidiyoruz. Evet, tamamdır. Şöyle iğnemi çektim. Hangisi kısa hangisi uzun bilmediğim için ikisini de çekiyorum. Evet, şöyle düzeltiyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet, şimdi üçüncüyü de aynı şekilde yapacağım. Bunu da göstereyim size. Bakın 3 tel sanki kalın gibi de durdu. Siz bilirsiniz arkadaşlar, 2 tel de yapabilirsiniz. Ütüleyince daha düzgün de olabilir. Hani incelebilir. Çünkü ütü bu ipi inceltiyor. Şöyle boyutunu ayarladım. Şöyle üçüncü kutucuğa girdim. Şuradan ilmeği alıyorum. Şöyle çekiyorum. Parmağımla tutup bunu bırakıyorum. Kısa olan ipimi içinden çekiyorum. Sabitlemiş oldum. Şöyle iyice çektiriyorum. Sonrasında diğer uzun olan ucu iğnemden geçiriyorum. Evet, üçüncü kutucuk sırası şöyle aynı şekilde bir yandaki gibi bir alttan bir üstten geçecek şekilde ilerliyorum. Evet, tamamdır. Sonra şöyle çektirip düzeltiyorum arkadaşlar. Evet, böyle bu şekilde bütün kutucukların içinden geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi 5 kutucuk batik, 5 kutucuk tek renk yapacağım. Siz etol şal içinde 10-10 o şekilde ilerleyebilirsiniz. Tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım arkadaşlar. Bütün kutucuklardan yukarıya doğru çıktım. Şimdi ne yapalım? Şöyle elimizde düzeltelim arkadaşlar. Şöyle buradan düğüm attığımız yerden elimizle şöyle düzeltelim, orantılı bir şekilde olsun.
Evet, şimdi yukarıdan düğüm atacağız. Nasıl atacağız onu göstereceğim. Şöyle çevirdim. Tığ yardımıyla şöyle tığımı aldım. Burada ipleri birbirine de bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl gözünüze hoş görünüyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle tığımı geçirdim. Şuradan ilmeğimi aldım. Şöyle zincir çeker gibi geçeceğim. Böyle yapmıştım herhalde. Şöyle. Şöyle çevirip ilmeği içinden geçiyorum. Sonra çektiriyorum. Sıradakinde aynı şekilde bakın şöyle giriyorum. İlmeği aldım. Şöyle çeviriyorum ki sıkı dursun. Sonra böyle bir zincir çeker gibi yapıp ipimi içinden geçiriyorum. Bu şekilde ilmeği aldım. Şöyle çeviriyorum. Sonra içinden geçiriyorum püskülünü. Evet, bu şekilde yapalım arkadaşlar püskül kısımlarını. Sonra boyutunu ayarlayıp kesin arkadaşlar. Ben de kesip döneceğim. Evet, tamamladım arkadaşlar. Şöyle bakın, püskülünü de kestim. Ilık ütü yaptım. Püskülleri düzgün duruyor gayet. Böyle farklı bir model arkadaşlar. Değişik. Güzel. Böyle mevsimlik olarak kullanırsınız arkadaşlar. Angora iple, ama kalın ip kullanırsanız kışlıkta çok hoş, çok güzel olur diye düşünüyorum. Batik iplerde ve bir tane normal bir batik iple arkadaşlar, o şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Kolay. Sadece bu ipleri geçirirken zorlanabilirsiniz. Böyle kilim dokur gibi. Çok hoş, çok güzel oldu. Evet, böyle. Ben de süs olarak kullanırım artık. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride ölmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.